Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Bugün sizlere lokanta usulü terbiyeli et haşlama tarifi vereceğim. Tüm püf noktaları, tüm detayları bu videoda bulacaksınız. İyi seyirler dilerim. Haşlamacı arkadaşlar bana düşman olacak biliyorum ama bu tarifi vermek zorundayım. 5 yemek kaşığı sıvı yağı düdüklü tencereye alıp sıvı yağımız ısınınca 2 kilo kadar kemikli eti tencereye alıyoruz. Her tarafını mühürlüyoruz. Kaşık yardımıyla çevire çevire 5 dakika boyunca pişirelim, etlerimizi mühürleyelim. Daha sonra arkadaşlar üzerini geçecek kadar kaynar su, bakın soğuk su değil, kaynar sıcak suyu ekliyoruz. Şöyle ben 7-8 su bardağı kadar ekledim. 20 dakika kadar etimizi haşlıyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. 20 dakika kadar kapağı açık bir şekilde etimizi haşladık. Gördüğünüz gibi köpükleri çıkmaya başladı. Bu köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Tüm köpükler bitene kadar bu şekilde kaynatmaya, bir yandan da köpükleri almaya devam edelim. Bu şekilde yaparsanız daha lezzetli bir haşlama yersiniz. Rahmetli ustamın bana öğrettiği şekilde tüm detayları ben de sizlere öğretiyorum. Haşlama işlemimiz devam ediyor. Bir adet büyük boy soğan kabukları soyulmuş tencereye aldım. 4 diş sarımsağı ekledim. Yaklaşık 20-30 kadar tane karabiber aynen tencereye ekliyoruz ve lezzet versin diye 2 adet defne yaprağını da düdüklü tencereme ekledikten sonra artık düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımın ateşini en kısık ayara alıp 30 dakika boyunca pişiriyoruz. 30 dakika geçti, düdüklü tenceremin havasını aldım. Dikkatli bir şekilde açıyorum. Etimiz yeteri kadar pişmiş. Ön haşlama işlemimiz bu kadar. Şimdi diğer detaylara geçelim. Bu bölümde döküm tencere kullanıyorum. Döküm tenceremi ısıttım. 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Yağımızın ısınmasını, erimesini bekliyorum. Daha sonra kabuklarını soyduğum havuçlarım var. 3 adet havucumu şekilli bir şekilde kestim. Tencereye ekledim. 5 dakika boyunca kızartıyoruz. Bakın verdiğim tüm detaylara çok ama çok dikkat edin. Havuçların kabukları muhakkak soyulacak. 2 yemek kaşığı unu alıyorum. Unun kokusu çıkana kadar havuçlarla beraber kavuruyoruz. Bu bölümü de anladık. Arkadaşlar teker teker gidiyorum. Düdüklü tencereden etlerimi çıkardım. Etlerimi havuçlarımın olduğu tencereye aldım. 5 dakika boyunca kaşıkla yine pişirmeye, karıştırmaya devam ediyoruz. Her detayı, her püf noktayı en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Arkadaşlar elimize bir süzgeç alalım. Düdüklü tenceredeki o şifalı, lezzetli suyu süzgeç yardımıyla döküm tencereye alıyoruz. Burada artık soğanlar, kemik parçaları, karabiber, defne yaprağı süzgeçte kalıyor. Bize lezzetli su lazım. Haşlamacıya gidin, tarifini sorun. Bu kadar detaylı bir şekilde tarifi size vermezler ama Ramazan Usta verir. Tencerenin kapağını kapatalım. 20 dakika boyunca orta ateşte pişirelim. Saatime baktım. Tam 20 dakika olmuş. Tenceremin kapağını tekrardan açıyorum. Bakın bu şekilde yaparsanız havuçlarınız daha güzel pişer. Havuçlarım pişmiş. Şimdi patatesi ekliyorum. Patatesi geç ekliyorum ki patates erken pişiyor. Patates dağılmasın diye son 15 dakikada patates atılır. Patatesimi attıktan sonra tekrardan tenceremin kapağını kapatıp 15 dakika pişirip daha sonra baharatlarını vereceğim. Kapağını kapattım. 15 dakika dinleniyoruz. 15 dakikam geçti. Geldim. Şöyle tenceremin kapağını açtım. Patatesimi kontrol ediyorum. Bıçakla hafiften keseyim. Evet, yumuşacık olmuş. Artık bizim haşlamamız hazır. Ocağımızın ateşini kapatalım. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kekik atıyoruz. Niçin? Arkadaşlar tuz tencere yemeklerinde en son atılır ki etimiz sertleşmesin. Kekiği en son atıyoruz ki kekiğimiz yanmasın. Bu detayları da verdim. Şimdi sunum aşamasına geçiyorum.
Bir porsiyon tabağa koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika, nefis görünüyor. Tadı efsane, kıvamı çok güzel, rengi muhteşem ve lokum gibi et olmuş. Ben her zaman ilk tadımı onun için yaparım. Güzel gözlüm, bu tadım senin için. Afiyet olsun. İsmi sadece bende saklı. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta bugün sizlere et haşlaması hakkında tüm detayları, tüm püf noktaları vermeye çalıştı. Eğer yine de aklınıza takılan bir soru olursa yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Ana sayfamda en üstte soru cevap hattı var. İletişim numaram orada kayıtlı. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız bu video gerçekten güzeldi, emek verilmişti, beğeni hak ediyor diyorsanız beğeni yapmayı unutmayınız. Yorumlarınızı beklerim. Afiyette ve takipte kalın. Hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.